Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bu videomuzda farklı bir konu inceleyeceğiz. Genel yapı itibariyle fantastik dünya ve onun ürünlerine iyi kötü hakimiz. İşte süper kahramanlar, orta dünya kurguları, büyücüler, ışın kılıçları, uzay gemileri, süper güçler, havalarda uçuşan bir sürü detay var. Doğal olarak da bir sürü hikaye var. Ancak bu konunun merakları veya fanları olarak bunu biraz daha hayatımıza katabilmek veya kişiselleştirebilmek için başka bazı detaylara ihtiyaç duyuyoruz. Sadece film, dizi veya hikayenin kitabı aslında bunu kendi dünyamıza katmaya çok da fazla yetmiyor. Neden? Çünkü elimizle dokunabildiğimiz, genel olarak sosyal hayatımızda bir yer edinmesini istediğimiz, gerçekten tekrarlamış gibi olacak ama kişiselleştirilmiş bazı ürünlere ihtiyacımız var. Bu şekilde o merakımızı, o ilgimizi, o hayranlığımızı artık bir şekilde kendi evimize, kendi çevremize yayabildiğimiz andan itibaren hem popülaritesi, meraklı olduğunuz konunun veya hikayenin, hem de yaşanabiliritesi gerçekten üst düzey oluyor. Ve bu konudan yola çıkarak firmalar, genel olarak da bu sinema veya dizi konusunda çok kitabı yazdıktan sonra ciddi bir ürün gamı yaratmıyorsunuz ama beyaz perdeye veya televizyona taşındığı andan itibaren konu çok ciddi bir yan ürün gamı oluşuyor. Buna biz genel olarak biliyorsunuz merchandise diyoruz. Bu noktada karşımıza birçok şey çıkıyor. Tişörtler, kupalar, işte yüzükler, magnetler, rozetler, replikalar, heykeller, aksiyon figürleri, birçok şeyle biz bu hikayeyi kendi hayatımızda bir yere koyuyoruz. O aidiyetliği dolduruyoruz. İşte tişörtünüzde Minas Tirith'in ağacı oluyor, ürünlerle o Yüzüklerin Efendisi'nin yazıları oluyor, karakterler oluyor. Kahvenizi içerken kupanızın üzerinde bir ork veya bir elf oluyor. Duvarda bir poster, elinizde bir harita, bilgisayarınızın arka planında belki filmden bir sahne, belki hoşunuza giden bir illüstrasyon. Ama bir şekilde kişiselleştiriyorsunuz bu olayı. Ve bu şekilde de o motivasyonumuz, o açlığımız bir nebze de olsa dinmiş oluyor. Bugün bu videoda aslında bana göre bu furyayı başlatan, ki günümüzde çılgınlar gibi ürün var. Her markayla ilgili ürün var. Sonuçta bir kitap çıkartıyorsunuz, o seyirciye ulaşacak şekilde canlandırıldığı anda aslında marka haline geliyor artık dönem dünyasında. Ve bu noktada da doğal olarak o popülariteyi desteklemek için birçok ürün piyasaya sürülüyor. Bu furyayı bana göre başlatan 80'lerde bu yıldız savaşları veya popüler dizilerin figürlerinin çıkmasıyla aksiyon figürleri denen o kavramın en büyük destekçi olduğunu düşünüyorum. Birçok noktada çok ciddi çaba gösterilen ve o filmdeki karakterleri bizlere kazandıran, evimizde gerek koleksiyon, gerek süs, gerekse o anları veya hatırlamak istediğimiz anları bizim hayatımıza sokan aksiyon figürleri var, buluyoruz, alıyoruz. Şu an hani Tolkien evreninin, Orta Dünya'nın da birçok aksiyon figürü mevcut. Çıkarılmış, yapılmış bir sürü ürün var. Her ne kadar şu an piyasada çok bulunabilir durumda olmasalar da Yüzüklerin Efendisi'nin o 2000'li yıllardaki patlaması sırasında inanılmaz çok aksiyon figür çıktı. Her filmde yeni bir seri geliyordu. Onlar bittikten sonra da değişik varyantlar çıkartmaya başladılar. Ve bu noktada ben bu videoda hem aksiyon figürlerini hem de bu furyayı başlatan benim için oldukça değerli bir firmayı tanıtmak istiyorum. Böyle bir video yapalım istedim. O yüzden bence Smeagol'un evinde aksiyon figürlerini tanıdığımız videoya başlayabiliriz diyorum. 2000'li yılların başını domine eden bir gruptan bahsediyoruz aksiyon figürü olarak. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema perdesine Peter Jackson tarafından projelendirildiğinden sonra Toy Biz firması, biz Tolkien hayranlarına o filmde gördükleri karakterleri veya sahneleri evlerine götürebilecekleri ürünler çıkarttılar.
Birçok noktada çok başarılı, o artikülasyon noktası dediğimiz, yani onu pozlarken o eklemleri oynatabileceğiniz çok ciddi detayları olan, işçiliği gerçekten çok kaliteli ürünler çıkarttılar. Her film geldiğinde yeni bir seri sürüldü piyasaya. Yeşil kutulu olan Yüzük Kardeşliği'nde, kırmızı kutulu olan İki Kule'de, mavi kutulu seride Kralın Dönüşü'nde piyasaya sürüldü. Ve filmdeki sahneler veya karakterlerin aksiyon figürleri vardı burada. Ve çok çeşitli boylarda, çeşitli gruplarda çıktı bu ürünler. Bir mağara trolüyle bir Uruk-hai'nin boyutları da ilginç bir şekilde filmdekinin dinamiklere uygundu. Onu da biraz sonra göstereceğim. Ve doğal olarak Tolkien hayranlarına da filmi kişiselleştirme, evlerine götürebilme aslında şansını verdiler. Çok ciddi derecede iyi ve güzel bir firmaydı. Çok iyi işler çıkarttı ve bizlere ciddi anılar bıraktı. O dönem ben oldukça ciddi anlamda her film geldiğinde yeni ne figür gelecek diye çok merakla topladım bunları. Yalnız o zaman bu konuyla ilgili çok ciddi bilgilerim veya tecrübem olmadığı için genel olarak aldığım ürünleri açıp sergileme şeklinde bir yol izledim. Ancak daha sonra zaman içinde öğrendiklerim aslında bu tür aksiyon figürlerin orijinal kutuların içinde açılmamış şekilde kaldıklarında değerlerini koruduğunu, hatta bazılarının çok ciddi derecede değer kazandığı yönündeydi. Bunu da buradan koleksiyona başlamak isteyenlere duyurmak isterim. Kutu varsa değer çok ciddi anlamda artıyor. Kutu iyi durumdaysa değer inanılmaz derecede artıyor. Bu noktada şimdi bu ürünleri bize sağlayan ve o 2000'lerin başında gerçekten piyasayı domine etmiş olan Toy Biz firmasına biraz bakmak istiyorum. Videonun bu bölümünde firmayı biraz tanıyalım isterim. Toy Biz firmasını. 1988 yılında Montreal, Quebec, Kanada'da kuruluyor firma. Kurucuları Isaac Perlmutter ve Avi Arad. Bu iki kişi bu firmayı kuruyor ve başlangıçta aksiyon figürleri, role-playing oyunlarındaki karakterleri veya o içi doldurulma peluş oyuncaklardan yapıyorlar. Bu şekilde de firma ticaret hayatına başlamış oluyor. 1990 yılında Marvel'ın lisansını alıyorlar ve firmayı Amerika bazlı hale getiriyorlar. Amerika'ya taşıyorlar. Bu şekilde de piyasada biraz daha genişlemeye çalışıyorlar. Daha sonrasında 1993 yılında şirketin bir kısım hissesini Marvel gruba satarak aslında onların kanatlarının altına giriyorlar. 98 yılına geldiğimizde artık ticari olarak sıkışmış durumda olan firma Marvel Enterprises'ın tamamen bir parçası haline geliyor. Ancak onlar markanın bilinirliğini korumak için onu bir bağlı teşebbüs olarak hala piyasada tutuyorlar, Toy Biz markasını. Hala görüyoruz ancak artık Marvel Enterprises'ın bir grubu olarak Toy Biz var. 2005 yılında artık Marvel dünyasının sinema perdesine taşınmasıyla beraber bu grup da kendi ismini değiştiriyor ve Marvel Enterprises olan o firma grup adını Marvel Entertainment haline getiriyorlar. Doğal olarak bundan Toy Biz de etkileniyor. Her ne kadar piyasada dediğim gibi bir marka olarak var olsa dahi bu değişikliğin Toy Biz'in üzerinde de çeşitli etkileri oluyor. Bunun sonunda 2006 yılında Toy Biz olarak bilinen marka Marvel Toys haline geliyor. 2007 itibariyle kötü şansı değişmiyor firmanın ve hem web sitesi hem de şirket işlerliğine son veriyor. Bu şekilde bir durağan döneme geçiyor ki buna da aslında bir noktada iflas veya şirketin kapanması olarak bakabiliriz. Ancak o vakte kadar 2000'li yılların başında 2001-2003 civarında çıkarttığı figürler halen efsane olarak kalmaktalar. Daha sonrasında Hobbit üçlemesiyle beraber MGM ve New Line Cinema bir aksiyon figür grubu çıkarmaya çalıştı. Ancak aradaki kalite farkı gerçekten o kadar büyüktü ki çok fazla devam etmediler o denemeye. Birçok ürünü vardı Toy Biz'in. Dediğim gibi boyut olarak da bu farklılıkları çok iyi yansıtan oldukça başarılı çalışmalar. İsterseniz filmle ilgili sahneleri görebileceğiniz ikililer, üçlüler yarattılar.
mekanik birçok parçası vardı figürlerin. Hareket edebiliyorlar, ses çıkarabiliyorlar. Çok ilginç bir detaydır. 2003 yılında aldığım bir figür halen pilini değiştirmediğim halde çalışıyor. Hala kendi film repliklerini okuyabiliyor. Bu açıdan da Toy Biz gerçekten 2000'li yılların başında bence aksiyon figürleri sektörüne imzasını atmayı başarmış bir firma. O yüzden buradan da verdikleri emeklere teşekkür edip onları güzel olarak anıyoruz. Buradan biraz daha aksiyon figür nedir, neler çıkartmışlar onlara bir bakalım isterim. Artık tamamen ürünlere odaklanacağız. Evet, gelelim aksiyon figürü nedir, ne demektir? Aslında bu terim 1964 yılında Hasbro'nun çıkarttığı G.I. Joe ürünleriyle ilk kez duyuluyor, ilk kez kullanılıyor ve bu noktadan sonra aksiyon figürü denen hikaye veya oluşum popüler hale gelmeye başlıyor. Buradaki açılım ise bir filmin, bir çizgi romanın, bir dizinin, bir oyunun veya bir hikayenin karakterlerinin genellikle yani çoğunlukla plastikten yapılmış pozlanabilir oyuncaklarına, oyuncak bebeklerine aksiyon figür demeye başlıyorlar. Bu şekilde fanlarla tanışıyor bu kavram. Toy Biz / Marvel Toys dediğim gibi birçok ürün çıkartmışlığı vardı. Şimdi bunu özellikle getirdim. Bir anımı paylaşmak istediğim bir andır şu an. Bizim ailemiz için genel olarak çok ünlü ve çok önemli bir figür bu. O bahsettiğim 10 senedir, ondan da fazla oldu, 17 senedir benimle beraber bu figür. Halen kendisi çalışır durumda. Kutusuna hiç çıkmadı. İlk üstündeki pillerle şu an duruyor. Askere gideceğim dönemde, hanımı da hemen araya sıkıştırmak isterim. O zamanlar annemle artık çok az gün kaldığından favorimiz olan karakterin repliklerini dinlemek üzere akşamları gider bir kere böyle 3-6 tane replik söylüyor olması gerekiyor. Gidip ne dediğini dinlerdik. O şekilde vedalaşıp ben askere gittim. O yüzden de benimle ilgili önemli bir parçadır bu. Kutusuna hiç çıkmadı. O günden beridir gördüğünüz şekilde saklıyorum. Ortalığı karıştıracak kadar çok şey getirdim çünkü anlatacak çok şey var içlerinde. Burada şöyle başlamak istiyorum. Önce kendi içlerinde bir dinamik yapıları vardı bu serilerin. Evet, her filmde bir grup çıkarttılar, yeşil, kırmızı, mavi diye, ama o gruplarda kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahiptiler. Her figür o kadar kolay bulamıyordunuz. Bazı figürleri de çok kolay buluyordunuz. Bazılarının özellikleri fazlaydı, diğerlerinin de tasarımlarında belli ufak tefek değişiklikler olduğu için değerleri ona göre belirleniyordu. Şimdi genel yapı olarak şu iki kule ürünleri olan Frodo ile Faramir'e bakmak istiyorum. Normalde bu seriler kutu arka planı olarak Orta Dünya haritası kullanıyorlardı. Piyasaya çıktıklarında figürlerin arkasındaki o arka plan görüntüsü Orta Dünya'nın haritasıydı. Ancak bazı ürünlerde Frodo'da olduğu gibi arka planda farklı bir şey vardı. Bunlar daha özel, daha değerli hale getiriyordu bu figürleri. Burada Sauron'un gözü var Frodo'nun arkasında. Bu parça diğer iki kule serisi içindeki parçalara göre daha ender bulunan ve daha değerli bir koleksiyon parçası. Sadece bu tür tabii detaylarla değil, bazı mekanik özellikleri de ön plana çıkıyordu figürler. Mesela Gandalf. Yüzük Kardeşliği serisinde çıkan bir aksiyon figürüdür. Ancak elinde bir duy var, giriş var.
altta tabanındaki bir pile bağlı. Asayı eline taktığınızda o duyuları oturtuyorsunuz. Ve asanın ucundaki taş içindeki lamba sayesinde parlamaya başlıyor. O dönem için ilginç bir denemeydi. Çok etkileyici gelmişti bana. O yüzden de çok severek aldım ve hala da çok severek sakladığım bir figürdür. Açık olanı da vardı açıkçası, o deneyimi göstermek isterdim size, ancak ne yazık ki taşınmalar sırasında eli kırıldı ve o sanırım içteki kablolardan biri koptuğu için artık ne yazık ki ışık yanmıyor. Yine bu seri, bu Yüzük Kardeşliği serisinde ilginç şeyler denedi firma gerçekten. Toy Biz'in ilginç çalışmaları var burada. Saruman da yine Gandalf'la aynı serinin ürünüdür. Palantir vardır. Palantiri tutar o, geleceği gördüğü sahneyle alakalı bir durum bu. Standla elinde birer mıknatıs var. Topta da bir mıknatıs var Palantir'de. Eğer ince işçilik uğraşırsanız o top eliyle stand arasında havada durabiliyor. Ama bayağı ciddi uğraşmanız lazım. Ve genelde o palantiri kaybetmenizle sonuçlanan bir deneyim bu. Çünkü mutlaka bir şekilde bir sallanma, bir o dengede bir bozulma oluyor. Biraz ciddi bir çaba sonuç vermiş midir, beklenen ilgiyi görmüş müdür bilemiyorum ama Saruman da o konuda ilginç bir figürdür. Bu gruptan sonra şirket tabii ki durmadı. Ürün yapmaya devam etti. Farklı çalışmaları oldu. Bunlara örnek olsun diye de Eowyn'i getirdim. Kendisi bu seriler ve film furyası bittikten sonra çıkan Toy Biz ürünlerindendir. Arka planın değiştiği, daha zor bulunan bir seri bu. Çok fazla parça yok içinde. Bu gruplarda bayağı çok karakter, bayağı çok ürün vardı, ancak bu seriler, şu gördüğünüz seriler o şekilde çıkmadı. Bunlar da 3 grup halinde çıktılar. Bulması zor. Böyle son derece yan karakterlerin veya ana karakterlerin çok alternatif anlarının pozlandığı ürünler. Daha çok artikülasyon noktası var. Eklemleri daha çok oynuyor. Pozlama daha çeşitli olabiliyor bu seride ama bulmanız zor. Fiyatları çok yüksek. Kutusu iyi durumda ve kutulu olarak bulursanız iyicene fiyatları artan bir grup bu. Ancak Toy Biz'in hani o kendisinin hazin sonuna giderken çıkarttığı yine güzel bir ürün grubundan bahsediyoruz bu noktada. Evet, ürün çeşitliliği henüz bitmedi. Toy Biz gerçekten 2000'lerin başını ciddi domine etmişti. Yani acayip çok çeşitli figür vardı ortalıkta ve ne alacağınızı şaşırıyordunuz. O zamanlar şimdiki kadar pahalı da değildi bu tür ürünler. Fiyat inanılmaz derecede uygundu. O yüzden gittiğinizde böyle aklınızın şaşırmasını sağlayan bir dünya karşınıza çıkıyordu. O tekil figürlerin yanında Toy Biz böyle kurduğu, filmde işte ikilileri bir araya getirdiği bir seri de çıkarttı. Bu gruptaki çok ilginç özelliklerden biri genelde şu an birçok heykelde bile görmediğimiz o kumaş detayları. Mesela Legolas'ın kıyafetinin kumaş bölgeleri var. Aksiyon figürleri için hiç alışılmadık bir şeyden bahsediyoruz bu noktada. O zamanlar genelde ağır plastik çıkıyorlardı. Bu figürler hem onlara göre daha iyi pozlanabilir hem de kumaş parçaları takılabilir, çıkarılabilir aksesuarlarının çokluğuyla ön plana çıktılar. O dönemi domine etme sebeplerinden biri işçiliğin kalitesiydi zaten ürünlerde. Toy Biz o açıdan da çok başarılıydı. Burada gördüğümüz gibi Legolas ve Arwen, Frodo da var yanında. Bir şekilde o sahneleri gerçekleştiriyor. Bu noktada bir ürün daha göstermek istiyorum. Bu şekilde de bitmiyor çeşitlerimiz. Bunlar vardı. Bunların dışında Toy Biz'in çıkarttığı bir de devasa bir grup. Ciddi anlamda devasa bir grup. Bu şekilde Orta Dünya'nın imza isimlerini, ırklarını, böyle belirgin karakterlerini sundukları ürünler de çıkarttılar. Oldukça iri kutularıyla ve oldukça etkileyici sunumlarıyla. Bunlar da aklınız başınızdan alabilecek ürünlerdi. Bunları tabii bu arada belirtmeden geçmemek lazım. Türkiye'de Neco Toys bizlere bu ürünleri gelmesini sağlayıp erişmemizi sağlayan firmaydı. Yanlış bilmiyorsam kendileri de aktif hayatlarını sonlandırdılar firma olarak. Bu şekilde ürünler de vardı. Bu bayağı süslü, böyle gayet ciddi anlamda hani kurgulanmış ürünlerdi bunlar. Bulunması yine çok zor. Oldukça pahalı hale geldi bu grup. Zaten çok fazla da
yine çıkan şeylerden bahsetmiyoruz piyasaya ama güzel bir gruptu. Benim elimde geriye bir tek bu kaldı kutulu. Dediğim gibi o taşınmalar sırasında bazı kutularda geri dönülemeyecek hasarlar oluştu. Elimde şu an bir tek bu var. Ona da iyi bakmaya çalışıyoruz o yüzden. Evet, Toy Biz ile ilgili, o aksiyon figürleriyle ilgili tür olarak göreceğimiz en son grupta bu şekilde dizilmiş bir sunum. Bu artikülasyon noktaları dediğimiz o eklem kıvrılmalarında inceleyebilmemiz için bu konuda hem detayları çok güzel hem de çok bol hareket edebilen, ayaklarına kadar birçok açı ayarlayabildiğiniz 3 tane figür getirdim. Bunları biraz kurcalayalım, pozisyonlarını değiştirelim, bakalım nasıl olacaklar, ne yapacaklar, onları da görmek isterim. Birçok parçaları var, takılabilen, çıkarılabilen. Şu dönemde bile birçok oyuncakta yeni gördüğünüz veya figürde diyelim, aksiyon figürde diyelim, özellikleri bu üçlüde göreceğiz. Biraz yakınlaşıp bakalım neler yapabiliyorlar, onu inceleyelim. Evet, Smeagol'un evinde bir döneme damgasını vurmuş bir firma ve onun ürünlerine baktık. Aksiyon figürünün ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu da az çok örneklemiş olduğumu düşünüyorum. Toy Biz, Tolkien evreninin popülaritesini evlerimize taşımamıza yardımcı olan efsane bir firmaydı. Dediğim gibi artık yok ama olduğu zaman verdiği ürünler ve yaptığı işlerle ben kendilerini hep güzel hatırlıyorum. Gerçekten benim koleksiyonumun büyük bir bölümüne, başlangıcına hatta sebebiyet vermiş firmadan bahsediyoruz.
Onu tanıdık, aksiyon figürler gördük, inceledik, nasıl pozlandığını, nasıl hareket ettiğini, malzemesini iyi kötü gördük diye düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Alta yorum yaparsanız da videoları hazırlayanı mutlu etmiş olursunuz. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum.